Merhaba sevgili terazi, yükselen burcu, ay burcu ve haritasında birden fazla terazi burcunda yerleşimi olan dostlar. Evet, 2023 yılında sizi neler bekliyor? Öncelikle Jüpiter'in Koç seyahatinden dolayı şanslı bir burç olduğunuzu söyleyerek başlamak istiyorum. Jüpiter Koç burcunda 17 Mayıs'a kadar karşıt alanınızda ilerliyor. Ve bu sizin için tabii ki ilişkiler boyutunda size önemli destekler getirecek. İlişkiler dediğimizde tabii ki önce aklımıza evlilik geliyor. Evlilikle ilgili gelişmeler, bekarlar için belki de evlilik hayalleri, hatta birçok terazinin ben evleneceğini de buradan söylemek istiyorum. Çünkü bu aksta 2 tane tutulmamız olacak sevgili teraziler. Birazdan doğum tarihlerini de vereceğim. Hangi burçlar burada teraziler etki alabilirler diye. Ama öncelikle 17 Mayıs'a kadar Jüpiter'in bu geçişi ortaklı işlerde size fırsatlar getirebilir. Hiç aklınızda yokken yeni bir iş fırsatı, birlikte birileriyle bir proje paylaşımı gündeminize getirebilir. Demin de dediğim gibi evlilikle ilgili gelişmeler getirebilir ya da evli bir teraziyseniz bu anlamda işbirliği içine girmek, hayatınızda güzellikler katmak, biraz daha büyüme fırsatı, eşinizle, eşinizin işiyle, eşinizin mesleki yaşantısına önemli katkısı, faydası mutlaka olacaktır Jüpiter'in Koç seyahati. Evet, 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda Güneş tutulması, bir diğer tutulmada sizin burcunuzda olacak sevgili teraziler. 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda bir güneş tutulması daha yaşayacağız. Bu iki tutulmada tabii ki bu sizin için çok önemli olacak. Bu tutulmaların devamı bu arada 2024 yılında da yaşanacak. Bu ilk tutulmalar oluyor ama çok önemli olacak. Tabii ki tam 7. evinizde, eğer sizin tam 29 derecelerde bir yerleşiminiz varsa ve orada bir ev girişi bir gezegeniniz varsa kesinlikle medeni durumunuzu ilgilendiren ciddi gelişmeler olabilir. Bunun yanı sıra bir iş ortaklığı, bir iş projesi alma ihtimaliniz var. Uluslararası platformlarda anlaşmalar getirme olasılığı çok yüksek. Çünkü Mars İkizler Burcu'nda retro 7 aydan beri, bu arada 25 Mart'a kadar da sürecek, sizin 9. evinizde. Eğer işle ilgili, ticari konularla ya da yurt dışı ile bağlantılı konularda bir takım sıkıntılar, zorluklar, engeller eğer yaşamışsanız işte 20 Nisan'daki tutulma ile beraber burada çok önemli bir açılış söz konusu olacak. Bir kere evlenebilirsiniz eğer bekarsanız. 20-23 Ekim tarihleri arasında doğmuş bir teraziyseniz hem Koç burcundaki hem de terazi burcundaki tutulmalardan direkt etki alıyorsunuz. Haberiniz olsun sevgili teraziler. Bazı teraziler yol ayrımına gidebilir bu arada evlilik hayatlarında. Dediğim gibi doğum tarihleri, doğum haritaları eğer buna izin veriyorsa, her terazi için bu mutlaka geçerli olmayacak tabii ki. Ama medeni durumunda önemli gelişmeler olacak. Birçok iddialı konuşuyorum, birçok terazi evlenecek bu sene sevgili teraziler. Özellikle 20-23 Ekim tarihlerinde doğan teraziler bu anlamda daha güçlü etkiler alıyor. Veya yükseleni mesela 29 derecelerde bir terazi olansanız yine etkili. Bir de 20-21 derecelerde yükselen burcu, Venüs'ü veya özel yerleşimi olan bir teraziyseniz kesinlikle hayatınızda çok önemli kararlar alıyorsunuz. Bunlar evlilik yoluyla olmayabilir de hayatınızda çok radikal kararlar alma yoluyla da ilgili olabilir sevgili teraziler. Mesela bir iş projesi doğar, farklı sektörlere kayma ihtimali olabilir. Çünkü bu sene 2 tane tutulmamız var. Onlar da para hanemizde gerçekleşiyor. Şimdi onları da söyleyeceğim. Mesela ilk tutulma ay tutulması olarak 5 derece Boğa burcunda, tam 8. evinizde. Bu da bir borç, bir vergi, burada bir potansiyel işte bankalarla ilgili konular, beklenen bazı paralarla ilgili gelişmeler getirebilir. Aileyi ilgilendiren konularda olabilir. 5 Mayıs tarihinde 14 derece Akrep Burcu'nda bir tutulmamız var. O tutulma para evinize denk geliyor. Sevgili teraziler, tabii ki gelir gider dengesi, krediler, borçlar veya bir para hak edişi vardır, onu alabilirsiniz. Bir krediye başvurabilirsiniz veya beklediğiniz bir paranın size gelişi olarak
bir yandan da yani diğer yandan da bazı harcamalar yapmak durumunda olacağınızı düşünebiliriz mesela burada. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Kariyer, statü hayatında bir yatırım yapmak, mesleki durumlarda bir geçiş söz konusu olabilir ki mesela 25-20 Mayıs tarihleri arasında kariyer noktanız çok güçlü çalışacak. Bütün mücadeleniz o alanda olacak. İş açmak, iş değiştirmek, hayatınızın her alanında biraz daha cesur adımlar atmak için oldukça güçlü bir dönem olarak gözüküyor. Dolayısıyla 5 Mayıs'taki ay tutulmasının da ben para anlamında yine mesleki konulara dayalı bazı gelişmeler alanında olacağını düşünüyorum. Şimdi terazi burçları bu sene çok daha parayla ilgili konularla ilgilenecekler. Özellikle ben şu an tabii ki yükselen terazilere göre bu yorumu yapıyorum. O yüzden haritalarınıza ben bakmanızı tavsiye ederim. Koç ve terazi aksındaki tutulmalar da sevgili teraziler sizi çok ilgilendirdiği için önemli yatırımlar, önemli gelişmeler, önemli alınacak radikal kararlarda bence önemli radikal kararlar olursa eğer doğru zamanları tespit etmenizi tavsiye ederim. Çünkü mesela 24 Temmuz 2 Eylül arası Venüs retro. Bu retro dönemine önemli konuları getirmemek, anlaşmalar yapmamak mesela önemli olacaktır. Hele ki biraz daha estetikle, güzellikle, evlilikle ilgili önemli mesela gelişmeler olursa hayatınızda böyle bir tarih almanız gerekiyorsa bu Venüs retrosunun ya öncesini ya da sonrasını tarih olarak belirlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir tane daha önemli tarihimiz var. Hemen onu da atlamayalım. Sorumluluk, disiplin gezegenimiz Satürn 8 Mart'ta burç değiştiriyor. Kova'dan ayrılarak Balık burcuna geçiyor. Ve 2026'nın Şubat ayına kadar da sizin 6. evinizde seyrini sürdürecek. Demek oluyor ki mesela burada şöyle bir inisiyatif aldırabilir. Çalışmayanlar için ciddi bir iş ortamı, orada ciddi bir disiplin, sağlıkla ilgili konularda olabilir. Çalışanlar için daha çok ben önde olacağını düşünüyorum. Orada sorumlulukları arttıracaktır. Mesela görevler, sorumluluklar değişir. Ekip çalışmaları büyüyebilir. Yanınıza daha fazla ekip çalışanları alma ihtimali doğabilir. 6. ev geçişleri genellikle iş hayatında güncellikler getirirken tabii sağlıkla da ilgili bir takım sorumluluklarımızı arttırabilir. Biraz daha orada dikkat edilmesi, ihmal edilmemesi gerektiğini işaret eder. Yani 6. evdeki tüm sorumluluklar 8 Mart'tan sonra gündeminizde olacak sevgili teraziler. Oralara birazcık daha dikkat etmek, önemsemek, hiçbir şey ihmal etmemek gerekebilir. Teraziler için çok önemli bir değişim gezegenimiz var yine. Çok önemli olacak teraziler için çünkü Plüto 200 yıllık bir döngüsünü tamamlıyor. Oğlak burcundaydı ve gerçekten geçtiğimiz 4-5 seneden beri terazi burçlarını ailevi konuda özellikle yaşanan yerle ilgili ciddi sınavlardan geçirdi. Hani Plüto orada Satürn'le geçti, Satürn'le kavuştu, evini değiştiren, taşınmak zorunda kalan, ailesiyle zorluklar yaşayan, evlilikle ilgili sorunlar yaşayan çok burçlarımız oldu. Bu anlamda özellikle teraziler aile içinde ciddi sıkıntılar, sağlık sorunları yaşamış teraziler var danışanlarımın arasında da. Şimdi artık Plüto 200 yıllık bu oğlak döngüsünü tamamlıyor. 24 Mart 12 Haziran arasında Kova burcuna geçiyor. Kısa bir süre burada seyahat edecek fakat Kova dedim bakın. Kova bir hava grubu burç ve siz de bir hava grubu burçsunuz sevgili teraziler. Bu tarih aralığında siz hayatınızın en büyük çıkışını, fırsatlarını ya da değişim ve dönüşümünü yaşayabilir. Orada hayatınıza bazı fragmanlar getirebilir. Çünkü Plüto 12 Haziran'dan sonra tekrar Oğlak Burcu'na gerileyecek. 2023'ün sonuna kadar Oğlak Burcu'nda tekrar retro yapacak ve 2024 yılında artık hiç bir daha Oğlak'a dönmeksizin Kova burcuna geçecek. Şimdi bu kısa geçiş 24 Mart 12 Haziran arasındaki bu kısa geçiş sizin için çok önemli kapılar demeyelim hatta böyle dünyalar açacak gözünüze. Çok başka yerden bakacaksınız. Hayatınızın değiştiğini, sanki üzerinizden dünyanın yükünü kalktığını hissine kapılabilirsiniz. Müjde aslında çok büyük müjde bu gerçekten hava gruplarına. Tıpkı ikizlerde olduğu gibi sizler için de ne kadar kolay oluyormuş, nasıl değişirsem, hayata nasıl bakarsam nasıl daha iyileşiyormuşum. Siz bunları göreceksiniz.
Gerçekten çok önemli bir transit. Aslında yılın 2023 yılının en büyük müjdesi sevgili teraziler sizlere bu olacak. Bir de tekrar hatırlatmak istiyorum, yönetici gezegeniniz olduğu için Venüs 24 Temmuz 2 Eylül arasında retro yapacak. O dönemde de sosyal çevrenize, ilişkilerinize birazcık daha dikkat edin. Belki biraz zorlanabilirsiniz diyorum. Evet, mutlu, harika bir sene diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün günlük yorumlarla burada biz birlikte oluyoruz. Sizi de aramıza bekleriz efendim. Her akşam günlük yorumlarla güzel sohbetlerimiz oluyor. Evet, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu seneler.